1940'lara kadar uçak motoru üreten BMW, Hitler'in askeri teknoloji geliştirmesine büyük katkı yapar. Uçak motoru üretmesi yasaklanınca küçük, ekonomik otomobillerle otomotiv sektörüne giren şirket nasıl lüks sportif modellere yöneldi ve en büyük rakibi Mercedes'le rekabet edebilir hale geldi. Lüks ve sportif modelleriyle tanıdığımız BMW, bu tuhaf görünümlü mini otomobili neden üretti? BMW'nin hikayesi başlıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçak motoru üreten Karl Rapp ve Gustav Otto 1916 yılında fabrikalarını birleştirir. Yeni şirkete Bayerische Motorenwerke yani Bayerische Motor İşleri'nin kısaltması olan BMW adını verirler. Şirketin kurulduğu Alman eyaleti Bavyera bayrağının renklerini taşıyan ve efsane haline gelen BMW logosu da bir yıl sonra ortaya çıkar. Birinci Dünya Savaşı sırasında BMW'nin ürettiği 6 silindirli uçak motorları Alman savaş uçakları tarafından kullanılır. Savaştan sonra Versay Anlaşması Almanya'da uçak motoru üretilmesini yasaklar. Uçak motoru üretemeyen BMW, tarım makineleri ve motosiklet üretimine yönelir. Şirket, 1923 yılında ilk motosikleti olan R32 modelini üretmeye başlar. Motosiklette Karl Benz'in 1896 yılında patentini aldığı ikiz Boxer motor kullanılır. O dönemdeki yaygın kullanımın aksine motorun hareketi arka tekere zincirle değil şaft ile aktarılır. 500 cc'lik motor 8,5 beygir güç üretiyordu ve motosiklet 95 km/saat hıza ulaşabiliyordu. Bir yıl sonra R32 ile yarışlara katılan BMW hızlı bir şekilde başarı elde eder. Motosiklette başarılı olan şirket gözünü otomobil sektörüne çevirir. Dönemin en büyük otomobil üreticisi olan Daimler-Benz'le rekabet edemeyeceğini bilen BMW, Daimler modellerine göre çok daha küçük bir otomobil üretmeye karar verir. O yıllarda Eisenach-Dixi şirketi lisansını aldığı Austin markasına ait popüler olan Austin 7 modelinin Alman versiyonunu üretiyordu. BMW bu otomobilin başlangıç için uygun olduğuna karar verir ve 1928 yılında Eisenach şirketini satın alır. Eisenach Dixi 315 modeli BMW 315 adıyla üretilmeye başlanır. Küçük ve basit otomobil 750 cc motora sahipti ve saatte 75 km hıza ulaşabiliyordu. Araç oldukça basit yapılı olsa da BMW için otomobil sektöründe başlangıç olmuştu. Savaş sonrası ekonomik buhran yaşayan ülkede pazardaki diğer otomobillere göre oldukça ucuz olan BMW 315 2 yıl içinde 9300 adet satış yapar. Bu arada müttefikler Almanya'nın uçak motoru üretme yasağını kaldırmış ve BMW tekrar motor üretimine başlamıştı. 1933 yılında Hitler başa geldiğinde BMW İngiliz Austin şirketinin lisans anlaşmasından çekilir. Kendi tasarımı olan bir otomobil üretmek isteyen şirket, bir yıl sonra yeni geliştirdikleri 6 silindirli motora sahip BMW 303 sedanı üretim bandından çıkarır. Araç, marka ile özdeşleşecek olan böbrek ızgaralarının kullanıldığı ilk model olur. Önceki modele göre biraz daha büyük ve lüks olan 303, pazardaki 6 silindirli en ucuz otomobildi. Ancak 90 km/saatlik maksimum hızla yeterince hızlı olmadığı düşünülüyordu. 2 yıl üretimde kalan model 2300 adet satış yapar. Hitler uçak motorlarına otomobilden daha çok önem veriyordu. Uçak motoru üretimi için Hitler yönetiminden büyük mali destek alan BMW, otomobil üretimini ikinci plana atar ve tekrar uçak motoru üretimine yoğunlaşır. 1932 yılında 2800 adet olan motor üretimi 2 yıl içinde 12.500 adete çıkar. Şirket uçak üretimine yoğunlaşsa da otomobil teknolojisini geliştirmeye devam ediyordu. 1934 yılında BMW ilk spor arabasını üretir. BMW 315-1, 6 silindirli motor ve 3 adet karbüratörle güçlendirilir. Şık bir tasarıma sahip araç 120 km/saat hızın üstüne çıkabiliyordu. 2 yıl içinde sadece 242 adet satılsa da yüksek performanslı BMW otomobillerinin ilk adımı olmuştu. Şirket bir yandan küçük, kullanışlı aile otomobilleri üretmeye devam ediyordu. BMW 309, 1935 ve 1937 yılları arasında üretilir. Şirket ekonomik araçlar üretse de daha lüks otomobillerle üst sınıf tüketicilere yönelmeye başlar.
1936 yılında BMW'nin ilk 4 kapılı sedan modeli olan lüks BMW 326 üretilmeye başlanır. Araç 1934 yılında Chevrolet'in tanıttığı ve otomobil tasarımında devrim yapan Airflow modelinden oldukça esinlenmişti. 1.9 litre 50 beygir motora sahip araç 115 km/saat hıza ulaşabiliyordu. İki kapılı kabriyole modeli de üretilen BMW 326, 1936 yılında Berlin Motor Fuarı'nda büyük ilgi görür. Bu lüks model aslında Mercedes müşterilerini çekmek için tasarlanmıştı. Araç 1930'larda şirketin en başarılı modeli olur ve 5 yılda 16.000 adet satış yapar. Lüks otomobil pazarını Mercedes 320 ve 340 modelleriyle domine eden Mercedes'e meydan okumak isteyen BMW, 1939 yılında BMW 335 modelini üretmeye başlar. Savaş öncesi şirketin ürettiği en lüks model olan araç 3.5 litre 90 beygir motora sahipti ve maksimum hızı 145 km/saatti. Üst sınıfa hitap eden araç 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle yalnızca yüksek rütbeli ordu komutanları için 400 adet üretilir. Savaşın başlamasıyla otomobil geliştirmeyi bırakan BMW, bütün imkanlarını Alman savaş uçakları için uçak motoru üretmekte kullanır ve Alman uçaklarının teknik üstünlüğünde büyük rol oynar. Bu nedenle savaşın sonlarına doğru BMW'nin Münih'teki fabrikası İngiltere ve Amerika'nın bombardımanına maruz kalır. Büyük oranda yıkılan fabrika savaştan sonra tekrar inşa edilir. Ancak müttefikler BMW'nin motosiklet ve otomobil üretmesini yasaklar. Bu nedenle şirket tencere, tava gibi mutfak malzemeleri ve bisiklet üretir. Şirketin otomobil ürettiği Doğu Almanya'daki Eisenach fabrikası ise Sovyetlerin hakimiyetine geçer. 3 yıl sonra yasağa kaldırılan BMW başlangıçta olduğu gibi üretime motosikletle başlar. 1948 yılında BMW R24 üretilmeye başlanır. Müttefikler 250 cc'den büyük motor üretimini yasakladığı için BMW R24'te 250 cc 12 beygirlik motor kullanır. Motosikletin maksimum hızı 95 km/saatti. Savaştan sonra toparlanmaya çalışan ülkede alım gücü düşük olan Alman halkı otomobil yerine çok daha ekonomik olan motosikletlere yönelmeye başlar. BMW'nin ekonomik motosikleti halk tarafından büyük talep görür. Daha üretim başlamadan 3000 adet sipariş alır ve 2 yıl içinde 12.000 adet R24 üretim bandından çıkar. BMW 1940'ların sonlarında tekrar otomobil üretimine dönmeye karar verir. Ancak hangi tarz bir otomobille sektöre tekrar girileceği konusunda şirket içinde tartışmalar çıkar. Teknik ekibin başı Kurt Donat, başka bir üreticinin lisansını satın alarak eski modellerini üretmeyi savunur. Baş mühendis Alfred Boning ise 600 cc'lik motosiklet motoruyla küçük, ekonomik bir otomobil üretmeyi savunur. Satış müdürü Hans Gravering ise üretim kapasitesi düşük olduğu için kar marjı yüksek lüks otomobil üretmeyi savunur. Ancak ekonomik buhran yaşanan Almanya'da kaybolan lüks otomobil pazarı büyük riskti. BMW bu riski alır ve lüks otomobil üretmeyle sektöre dönmeye karar verir. Şirket elindeki tüm finansını Saj Metal Press hattı kurmak için kullanır. Üretim hattı inşa edilirken BMW ilk prototipini 1951 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nda tanıtır. Şık bir tasarıma sahip BMW 501 büyük ilgi çeker. Araç 2 litre motora sahipti ve maksimum hızı 135 km/saatti. Aracın fiyatı 15.000 Alman marka olarak açıklanır. Bu fiyat ortalama bir Alman işçisinin yıllık gelirinin 4 katıydı. BMW 501, rakibi Mercedes-Benz 220'ye göre daha az pahalıydı. Şirketin üretime başlama süreci yavaş olur. Pres hattı faaliyete geçmediği için 501'in gövdesi Stuttgart'taki Karosserie Bauer firmasında üretilir. İlk araç üretim bandından prototip fuarda tanıtılmasından 18 ay sonra ancak üretim bandından çıkar. BMW lüks otomobil üretme kararıyla yeni bir fabrika, ekipman yatırımı yaparak büyük bir risk almıştı. Eğer verilen karar doğru çıkmazsa şirket finansal olarak çökebilirdi. 1952 yılında 501'in seri üretimine başlanır. Pazara çıktığında 2 litrelik motorun bu büyüklükteki bir araç için küçük olduğu yönünde eleştirilse de model yavaş değildi. Motorda yapılan geliştirmeler maksimum hızı arttırmış ancak aracın dayanıklılığını düşürmüştü.
Arıza yapan araçları garanti kapsamında tamir etmek için yeterli bütçesi olmayan BMW sorunu çözmek için yeni ve çok daha güçlü V8 motoru geliştirmeye başlar. İlk yıl yalnızca 50 adet 501 üretilir. İkinci yıl ise kapasiteyi hızlı bir şekilde arttıran şirket 1000. 501'i üretmeyi başarır. Motor geliştirmeyi tamamlayan şirket 1954 yılında 501'in motorunu V8 motoruyla değiştirir ve yeni model BMW 502 adıyla satışa çıkarılır. Geliştirilen yeni motor performans ve güç için BMW tarihinde yeni bir sayfa açar. 2.6 litrelik motor 100 beygir güce sahipti ve maksimum hızı 160 km/saatti. Araç aynı yıl pazara çıkan rakibi Mercedes V180'den çok daha güçlü ve hızlıydı. Ancak yüksek fiyatı nedeniyle satışlar çok düşük seviyede kalır ve ilk yıl sadece 150 adet 502 üretilir. Şirket prestijini artırmak için 1956 yılında spor model olan BMW 503'ü üretmeye başlar. Amerika'ya ihraç etme hedefiyle de BMW 507 yine aynı yıl üretilmeye başlanır. Hesaplanan maliyet üretim aşamasında 2 katına çıkınca büyük beklentilerle geliştirilen modeller tam bir hüsran yaşatır. 3 yılda yalnızca 413 adet 503, 252 adet 507 üretilir. Prestij için geliştirilen modeller şirkete finansal olarak ağır kayıplar yaşatır. Düşük kapasite ile lüks otomobiller üreterek kumar oynayan şirket istediği başarıyı yakalayamamıştı. Motosiklet satışları şirketi ayakta tutsa da onun da satışları azalmaktaydı. Ekonomik olarak toparlanmaya çalışan ülkede hala alım gücü çok düşüktü ve otomobil sahibi olmak büyük bir kitle için bir hayaldi. Çoğu tüketici için küçük ve ucuz bir otomobil tek gerçekçi seçenekti. Bu durumu gören BMW başarısız olan lüks modellerinin tam tersine yönelir. Pazara geniş kitlelere hitap edecek mümkün olan en küçük ve en ucuz otomobili çıkarmaya karar verir. Alman halkı Messerschmitt KR175 ve Goggo Mobil gibi mikro otomobillere yönelmişti. BMW 1954 yılında Cenova Motor Fuarı'nda Isa Isotto modelini görür. Araç buzdolabı üreticisi İtalyan Iso Rivolta tarafından geliştirilmişti. BMW yöneticileri Rivolta ile konuşur ve aracın lisansını satın alırlar. 1955 yılında BMW Isetta 250 seri üretime başlar. 250 cc 12 beygir motora sahip araç 85 km/saat hıza ulaşabiliyordu. Buzdolabı kapısı gibi açılan ön kapısıyla bu garip otomobil ucuz fiyatı ve az yakıt tüketmesiyle büyük talep görür. İlk 8 ayda 10.000 adet üretilen araç 3 yıl içinde 100.000 adetten fazla satış yapar. 2 yıl sonra şirket aracın 600 cc motosiklet motoruna sahip 4 koltuklu versiyonunu üretmeye başlar. 1962 yılına kadar üretilen seri toplamda 162.000 adet satılır ve şirketin sektörde yok olmasını engeller. Ancak Isetta ile küçük bir oranda kar eden şirket hala finansal olarak zor durumdaydı. 1959 yılında BMW'nin başkanı Daimler-Benz ile birleşmeyi önerse de bayiler ve hissedarlar karşı çıkınca bundan vazgeçilir. Tek başına yola devam etmeye karar veren şirket, gerçek bir araba gibi görünen ekonomi sınıfı yeni bir model üretmeye karar verir. Aynı yıl Frankfurt Motor Fuarı'nda yeni BMW 700 tanıtılır. 2 kapılı araç 0.7 litre 30 beygirlik küçük bir motora sahipti. Buna rağmen 640 kilogramlık aracın performansı fena değildi. Ekonomik otomobil fuarda büyük ilgi görür ve 25.000 adet ön sipariş alınır. BMW 1960 yılında 700'ün seri üretimine başlar ve kısa sürede günde 155 araç üretebilir hale gelir. 5 yılda 188.000 BMW 700 satışı yapılır. BMW 700'ün başarısı şirketin finansal olarak toparlanmasında büyük rol oynar. 1960 yılında şirket 700 serisi ile lüks modeller arasında geçiş modeli olacak yeni bir seri üretmeye karar verir. 1961 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nda BMW 1500 tanıtılır. Orta sınıf sportif model 1.5 litrelik 80 beygir motora sahipti. Motor hacmi küçük olmasına rağmen sıfırdan 100'e 15 saniyede çıkabiliyordu. Bu modelde şirket tekrar böbrek şeklindeki ızgara modeline geri döner. Fuarda büyük ilgi gören model binlerce ön sipariş alır. Yeni tasarlanan 4 silindirli motor pazardaki diğer 4 silindirli motorlardan çok daha üstündü. Şık tasarıma sahip yüksek yol performanslı BMW 1500
orta sınıf pazarında büyük etki yapar. 2 yıl içinde 24.000 adet satılsa da kar marjı yüksek model şirketi finansal sorunlardan kurtarır. 1963'te şirket daha yüksek performanslı 1.8 litre 90 beygir motora sahip versiyonu BMW 1800 adıyla satışa çıkarır. Bu model serinin en çok satılan modeli olur. Daha üst sınıf kullanıcılara hitap etmek için serinin kupe versiyonu olan BMW 2000C üretilmeye başlanır. 2 litre 120 beygir ikiz karbüratörlü araç yüksek performans vaat ediyordu. BMW'nin prestijini arttıran model 4 yıl içinde 3250 adet satış yapar. 700 serisi şirketin ürettiği son ekonomi sınıfı serisi olurken 1500 serisi ile BMW orta sınıf lüks, sportif klasman rotasından bir daha sapmayacaktı. 1972 yılında BMW 5, 1975 yılında BMW 3 serisini üretmeye başlayan şirket, günümüzde hala üretilmeye devam eden bu serilerle büyük başarı yakalar. Savaş sonrası küllerinden doğmayı başaran ve kullanıcılara her zaman konfor, yüksek performans ve sportif bir sürüş sunan BMW, orta sınıf otomobil pazarında kendine güçlü bir yer edindi.